Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Bu gördüğünüz baklavayı evimizde yaptık. Evet, pastane baklavası yapacağız. Çok da basittir yapması. Fakat daha bir basit yolunu bulduk biz annemle. Normalde tek tek elimizde açardık bu yufkaları. Şimdi 10-10 merdane ile oklava kullanmadan açacağız. Bunu da size tarif etmeye çalışacağım. Öncelikle hamurunu yoğurmakla başlayalım. Kaç gramlık bardak kullandığımı hem buraya hem de açıklamalar kısmına yazıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi baklava hamurunun içinde süt, yoğurt, herhangi bir süt ürünü yok. Biz bunu sıcağı sıcak şerbetleyeceğiz ve böyle çıtır çıtır olacak. Resimde de gördüğünüz gibi ben size bunu benim tabirimle deşe deşe göstereceğim. Baklavanın her katını göstereceğim. Çok da böyle baba yiğit bulamazsınız. İçinin hamurlaşmış kısmını kenardan saklayan videolar çok var piyasada. Ben şimdi size içinin en iç katlarına kadar, hamur zannedeceğiniz o katlara kadar tek tek açıp göstereceğim. Hamuru yoğuruyorum. Şimdi ben size kıvam göstereceğim. Fakat bir de önemli püf noktası vermek istiyorum. Ben Ülker Bizim Un kullanıyorum. Genelde baklavalık tariflerde ya da Hekimoğlu'nun 1. sınıf ununu kullanıyorum. Sinangil'in unları da güzel, baklavalık böreklik unları. Fakat bu hamurumda Bizim Un kullandım. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Burada herhangi bir markanın ya da ürünün reklamını asla yapmıyorum. Sadece merak ediliyor, soruluyor hangi unu kullanıyorsunuz diye. Ben baklava açacağım zaman genelde alabileceğim en kaliteli unlardan, açılması en kolay unlardan tercih ediyorum. Ülker Bizim Unu alıyorum. Ülker Bizim Un ya da Hekimoğlu 1. sınıf un kullanıyorum. 1 saat kadar dinlendirdiğim hamurumu şimdi bezelere böleceğim. Ben burada nişastayı paketinden boşalttım. Şimdi baklavaya nişasta tamam aralarını ayırır ama çok nişasta koyarsınız gıcır gıcır olur. Böyle ağzınızda büyür, sert olur. Böyle çatalla dahi kesemezsiniz. Ben bu kadar baklavaya ölçtüm. Ne kadar nişasta gidiyor diye ölçtüm. 400 gramlık paketin yarısını dahi kullanmadım. 150 gram nişasta kullanmışım. Ama eğer bir baklava hamuruna bir paket nişasta gidiyorsa anlayın ki o baklava böyle bıçakla kesilmesi zor, ağızda büyüyen gıcır gıcır tatlı bir baklavadır. Siz de buna dikkat edin isterim. Şimdi ben hamurumu 4 tane bezeye böldüm. O 4 tane bezenin her birini 10 taneye böldüm. Böylece 40 tane beze elde ettim. Mutfak terazisi olanlar için 22 gramlık bezeler oluşturdum. 10'ar tane bezeyi üst üste koyarak açacağım. Şimdi dediğim gibi biz daha önce bu baklavalık yufkaları beşer beşer oklava ile açıyorduk. Fakat bu ev baklavasını bildiğiniz üzere böyle merdane ile açıyoruz ve sütlü yoğurtlu bir hamur yoğuruyorduk. Dedik ki acaba bu hamura bu şekilde uygulanır mı? Ve hemen yaptık, denedik, şahane oldu. Birkaç püf noktasıyla birlikte vereceğim. Gördüğünüz gibi çok küçük bezeler hazırladım. Bunları üst üste arasına nişasta serperek koyuyorum. Arasına koyduğum nişasta miktarına şöyle bir gözünüze dikkat edin. Ve şimdi elimle kenarlarına bastırıyorum. Önlü arkalı çevirerek merdaneyi üzerinde yürüteceğim ama merdane bir başından başlayıp hızlıca ileriye doğru yürütürseniz yufkalar kayacaktır. Kaymaması için belli noktalardan baskı uygulayıp sonra da kenarları açmalısınız. Önlü arkalı önce kenarlar açılmalı ki kıvrılmamalı. Ortası ince, kenarları kalın olmamalı. Bunun da püf noktası budur. Merdane ile önce dış tarafını açıyoruz. Daha sonra ortadan kenara doğru gidiyoruz. Sürekli ortadan kenara doğru merdaneyi yürütün ve bu şekilde tepsinizin ölçüsüne göre büyütün. 35 santimlik tepsi kullandım ben. 40 santimlik tepsiye de olacaktır. İlk parti yufkamı açtım. Birazcık büyük açmışım. Kenarları kıvrılmasın diye onu şöyle içine attırıvereceğim. Gördüğünüz gibi. Yani iç altına yağ bir şey sürmüyorum. Olduğu gibi yufkamı koydum. Gözünüz korkmasın. Eyvah birbirine yapıştı demeyin. Onlar böyle yağ yiyince tek tek katlara ayrılacak. Ceviz, fındık artık istediğiniz kuru yemişle yapabilirsiniz. Hatta Umre'ye gittiğim zaman otelde bayağı yer fıstığı ile yapmışlardı. Arabistan'da baklavaları yer fıstığıyla mı yapıyorlar nedir? Ne zaman baklava çıktıysa yer fıstıklı çıktı. Yer fıstıklı da yine çok güzel oluyor. Tavsiye edebilirim.
İkinci parti yufkamı da şöyle hızlı çekimle size göstermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi bu hamur kesme aletini çok fazla kullanıyorum. Alet edevat seviyorum, tavsiye de ediyorum. Bu hamur kazıma aletlerinden bir tane evinize edinin. Bunlar üçlü gruplar halinde satılıyor. 2 liralık ürünler. Gerçekten işinizi çok ama çok kolaylaştıracak. Özellikle böyle hamur açmayı seviyorsanız, hamurla oynamayı seviyorsanız ben gibi. İkinci grup yufkamı da yine kenarlardan başlayarak açmaya başladım. Ortadan kenarlara doğru geliyorum. Böylece kenarlar ortayla aynı kalınlıkta olacaktır. Sevgili merdane sevmeyen arkadaşlarım, merdane ile uzaktan yakından alakam yok diyenler, bu baklavayı kolaylıkla açabilirsiniz. İnanın hiç pişman olmayacaksınız. Bir cesaret mutfağa girin ve bu baklavanın hamurunu bir yoğurun. Baklava işi tamamen zincirleme bir olaydır. İyi bir hamur, iyi bir beze, iyi bir beze, iyi bir yufka, iyi bir yufka, iyi bir baklava demektir. Bu baklavanın hiç zor bir aşaması yok. Hepsi birbirinden kolay. Baklavamın son 10 adetlik yufkasını da koydum üzerine. Şimdi yağını eriteceğim. 300 gram kadar tereyağı kullanmamız lazım. Sade yağ olursa şahane olur. Sade yağınız yoksa normal pastörize tereyağını güzelce kaynatın. Ben şimdi size nasıl kestiğimi göstermek istiyorum. İstediğiniz gibi kesebilirsiniz. Size fikir olsun diye ben bugün ortasına havuç dilimi kestim. Bu halkalar için evinizdeki tencere kapaklarından faydalanabilirsiniz. Şöyle bastırın, iz yaptırın. Sonra bıçakla, keskin bir bıçakla oralardan geçin. Ve böyle istediğiniz büyüklükte dilimleyin. Gördüğünüz gibi benim baklavam şimdi hazır. Şimdi bunun en önemli püf noktası şudur. Hani bu böyle baklava tepsilere bakardınız da altı böyle çizik çizik olurdu. Büyükler bu işi biliyorlarmış. Altına kadar kesmeniz lazım ki yağ bütün katlarına işlemesi için. En alttaki tabaka eğer iyi kesilmezse baklavanızın içi hamur olur. Gördüğünüz üzere tereyağlı kaynattığım tereyağını süzdüm. Bir miktar tortusu dibinde kaldı. Bir miktar da üstüne çıkmıştı. Bu üstündeki tortudan ayırdım. Niye ayırıyorum? Bu tortu dediğimiz sütün kaymağıdır. Sütün kaymağı ile birlikte şayet dökerseniz baklavanızın üzerinde kalacak. Onlar da böyle siyah siyah yanıklar oluşturacaktır. İşte tam da bunu engellemek için baklavanızın o köpüğünü ve alta kalan süt kaymağını ayırın. Bu verdiğim yağ oranı gözünüze çok gelmesin. Bu baklavanın özelliği böyle şakır şakır yağda kaynaması. Bu yağın hepsinde böyle güzel şakır şakır kaynayacak, yavaş yavaş pişecek. İşte bu yüzden sıcak şerbeti verdiğimiz zaman hamur olmayacak da çıtır çıtır olacak. Ben size bunu videonun sonunda böyle bol bol göstereceğim inşallah. Şimdi ben ne yapıyorum? Kaşığın 2 tane tersini kullanarak böyle baklavalarımı bombeli hale getiriyorum. Bu ne için? Düzgün kabarabilmeleri için. Ortaları böyle albenili şekilde kabaracak. Görüntüsü muazzam olacak. Çok da güzel aralarına yağ girecek. 190 derece turbo ayarında güzelce ısıtılmış fırında 10 dakika. Daha sonra 180 dereceye çekip 20 dakika. Daha sonra 170 dereceye çekip alt üst ayarda kademeli bir şekilde en az 40-45 dakika baklava nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Tabii ben bunların hepsini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Kaçırmış olabilirsiniz. Hemen şerbetini hazırlamaya geçelim. Koyu bir şerbet hazırlamamız lazım. 4 su bardağı şekere, 3 su bardağı su. Ocağa alacağım. Güzelce kaynayacak. Altını kısacağım. 5 dakika boyunca kaynadıktan sonra içine limonla ilave edeceğim. Daha sonra 1-2-3 dakika daha kaynatacağım. Limon tuzunu ilave edeceğim. Limon tuzunu yaz aylarına mutlaka baklavalarınıza ilave edin. Kesinlikle şerbetiniz şekerlenme yapmayacaktır.
Son aşamada artık limon tuzunu da içine ilave ettim. Böyle bir çay kaşığı kadar limon tuzu yeterli gelecektir. Limon tuzunu ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha kaynatıp altını kapatıyorum. Sıcak böyle kaynak şerbete sıcak fırından yeni çıkmış baklavayı vereceğiz. Ve baklavam fırından çıktı. Nasıl gözüküyor ama nar gibi kızarmış. Kat kat araları açık ve çok güzel kabarmış. Böyle bombeli de yaptık ya, ortaları çok düzgün bir şekilde kabarmış. Şimdi böyle hafif hafif size ses çektim. Çıtır çıtır ediyor. Sıcak baklava, sıcak şerbet mutlaka. Şerbetin sadece yarısını vereceğim. Yarısını da 20 dakika sonra vereceğim. Kalan şerbeti de üzerine döküyorum yarım saat sonra ve baklavayı şöyle tamamen soğuyana kadar dinlendiriyorum. Bütün şerbeti içine çekti. Şimdi size şöyle servis yapıp göstermek istiyorum. Aradaki katları da göstermek istiyorum. Böyle baklava gösteren var mı bilmiyorum. Ben hiç görmedim. Ben size bu arasındaki en ince katlara kadar cep telefonunu iyice yakınlaştırarak hatta göstermeye çalıştım. Üst katları çıtır çıtır, içi böyle ağzınızda eriyen yumuşacık bir baklava hamuru. Mis gibi tereyağı kokusuyla güzel olmaması mümkün değil herhalde. Ben deneyenlerden yorum bekliyorum. İyi oldu, kötü oldu. Mutlaka her sorunuyla birlikte bana yazın. Tutmaması çok zor bir tariftir. Çok lezzetli bir tariftir. Bu konuda çok iddialıyım. Biiznillah çok güzel baklavalar çıkartacaksınız. Şimdi yapacağım şey için hepinizden özür diliyorum. Şöyle baklavayı ağzıma atacağım. Bakalım ne kadar çıtırmış. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı olmuştur ve inşallah bu lezzetli tarifimi dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi lütfen bizimle paylaşın. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.